Bugün Ne Pişirsem kanalından herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan hamur kızartması tarifini yapıyoruz. Hamurum o kadar güzel kabardılar ki pofuduk pofuduk, gördüğünüz gibi hem yumuşak hem çok güzel kabardılar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı kadar ılık suyumuzu alalım. 1 yemek kaşığı kadar da kuru mayamızı alalım. Yarım yemek kaşığı kadar da toz şekerimizi ekleyelim. Ve 1 kaşık ya da spatula yardımıyla karıştıralım. Şimdi de 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzun önce yarısını döküyorum ve bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Burada hamurumuzun aslında püf noktası ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Yani çok fazla un eklemiyoruz. Unumuz az olacak, ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra unumun geri kalan kısmını ekleyeceğim. Ve ondan sonra yoğuracağım. Bu arada malzeme miktarını açıklama kısmına mutlaka yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Elimizle yoğuralım. Bu arada eldivenleri çıkarttım arkadaşlar. Eldivenle yoğurmak benim için gerçekten çok zor. O yüzden elimle yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi yapışkan bir hamur oldu. Hamurumuzu toparladıktan sonra üzerini streçle ya da bir bezle kapatabilirsiniz. Ya da poşette geçirebilirsiniz. Fark etmez. Üzerine de şimdi bezimi örtüyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. 1 saat kadar mayalandım. Şimdi göreceksiniz hamurum gerçekten çok güzel kabardı. Hamurumu tezgahın üzerine aldım. Elimi yağladım. Bu arada tezgahı da yağlıyorum ki çünkü ele yapışan bir hamur olduğu için mutlaka elinize yapışıyor. O yüzden elinizi yağlarsanız daha rahat elinizle açabilirsiniz. Elimizle bu şekilde açalım. Daha sonra bir hamur kesme aparatım var. Onunla size gösterdiğim şekilde hamurlarımızı keselim. Dilerseniz daha küçük halde de kesebilirsiniz. Sayısını arttırabilirsiniz hamurun ya da hamurlarınızı daha da büyük yapabilirsiniz. Onu kendiniz nasıl isterseniz o şekilde tercih edebilirsiniz. Toplamda yanılmıyorsam 15 adet hamurum çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. Biz 4 kişi çok rahatlıkla doyduk arkadaşlar. Hamurlarımızı bu şekilde yaptım. Şimdi tavama bol sıvı yağ ekledim ve güzelce yağımı ısıtıyorum. Ve hamurlarımı içerisine tek tek koyuyorum. Önlü arkalı olacak bir şekilde hamurlarımızı kızartıyoruz. Çok güzel kabarıyorlar. Dediğim gibi çok fazla un koyarsanız eğer bu kadar yumuşak olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bence püf noktası bu. Unu çok kullanmayacaksınız. Ele yapışan bir hamur olacak. İsterseniz su yerine 1 su bardağını süt de kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şimdi diğer yüzünü çeviriyorum. Oraları da kızartacağım. Hamurlarım bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yani kahvaltıya kadar, çay demlenene kadar hamurlarımız hazır oluyor. Diğer tarafları da kızardı. Tabağıma bir havlu kağıt seriyorum. Üzerine hamurlarımızı alalım. Hamur kızartmamız hazır. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve umarım denersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.